Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir şifa açılımı yapacağız. Ana konumuz para olacak. Özellikle borçları olan arkadaşlarımız için. Borçlanmanın altındaki sebepler neler, bunlara bakacağız ve şifalanabilmesi için, kolaylıkla ödeyebilmemiz için neler mümkün, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kartların hazır, bütünün hayrına olsun. Başlayalım. Açılım boyunca alt kısımlardan bir yere para mıknatısı sayı sekansını da yazacağım. Sayıların enerjisinden de faydalanabilirsiniz. İsterseniz suyunuzun üzerine, su bardağınıza, şişenize yapıştırabilirsiniz yazıp. Suya okuyarak suyu kodlayabilirsiniz. Görebileceğiniz alanlara yazıp yerleştirdiğinizde aklınıza geldikçe tekrar edebilirsiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz o enerjiyi arttırmış ve daha hızlı şekilde hayatınıza çekmiş olursunuz. 3, 1, 8, 7, 9, 8 para mıknatısı sayı sekansıyla da enerjiyi arttırarak parayı kendinize böyle mıknatıs gibi çekebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle borçlanmalarınızdaki, harcamalarınızdaki ana konu ne? Katılım, iyileştirme ve şifa, kafes ve kupa şövalyesi. Özellikle para konusunda ya da harcamalar konusunda diyelim. Sevgi, kupa şövalyesine baktığımızda aslında aşktır, sevgidir, güzel enerjilerdir. Sakinliktir, huzurdur. Duyguları hissetme ve hayal kurma süreçlerinden bahseder bize. Şimdi özellikle hayatınızda sevgiyi çok fazla hissedememiş biriyseniz, işte çocukluktan başlayarak, genel olarak sevilmediğinize dair bir inancınız varsa toplum tarafından, sürekli kendinizi böyle çaresiz, değersiz, her şeye, her güzelliğe böyle uzaktan bakmak zorunda olduğunuza dair bir inancınız varsa buradaki harcamalar o eksiklikleri duygusal olarak kapatabilmek adına gerçekleşiyor diyebiliriz. Örneğin sevildiğinizi hissedebilmek adına ya da değerli olduğunuzu diyelim daha doğrusu hissedebilmek adına, o sevgiyi hissedebilmek adına harcamalar yapıyor olabilirsiniz. Bazılarınız daha çok yiyecek olabilir, bazılarınız bir kıyafet olabilir. Bunların her birinin de altında farklı sebepler vardır. Seçtiğiniz ya da yöneldiğiniz duruma göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak kendinizdeki o sıkışmış, sevilmeyen, değer görmeyen enerjiyi iyileştirebilmek adına, şifalandırabilmek adına daha çok harcama yaptığınızı söyleyebiliriz. Ki birçok işte bunu bilir zaten. Buradaki enerji ama şöyle birçok sebep olabiliyor. Kendini değersiz görmek olabilir, parayı kötü bilmek olabilir. Paranın ya da paranın hayatınıza gelmeme durumuyla, gelmesiyle beraber daha doğrusu parayı çektiğinizde kendinizde para kötüdür inancı varsa kötülüklerin size geleceğine dair bir inanç olabilir. Bunların hepsini iptal ediyoruz. Bu tarz durumlardan kaynaklı olabilir. Bazı insanlar hayatlarına parayı çekerlerse sevdikleri insanların ondan uzaklaşacağına, daha çok kendine yaklaşan insanların çıkarcı insanlar olacağına dair inançları olabiliyor gibi gibi. Ama buradaki en büyük şey kendinizi iyileştirmek, kendinizi şifalandırabilmek adına parayla ilgili harcama, yani ya da şöyle söyleyeyim, bu tarz durumları içsel olarak iyileştirebilmek adına harcamalar yapıyor olabilirsiniz. İkinci bir durum olarak şunu da söyleyeceğim ama bazı kişilerde parayı
Özellikle burayı kendi durumunuza göre alın. Burası birazcık daha özel bir durum ama sürekli hastalanan, hastalıklardan dolayı hastanelere ya da böyle zor durumda kaldığında sıkıntıdan çıkabilmek adına parayı kullanıyor olabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ya tamam benim borcum var ama ben kendime vesaire harcama yapmıyorum. İşte bir hastalık çıkıyor. O masraflar beni zaten büyük bir borcun altına soktu. Öbürünü ödemeden farklı bir hastalık çıkıyor. Yine böyle şeylerle mücadele ediyorum diye olabilirsiniz. Burada çok ince bir nokta var. Özellikle böyle bir durumun içerisindeyseniz yani kaybetme korkunuz, parayı kaybetme korkusuyla istifleme ya da biriktirme durumu fazlasıyla sizde olabilir. Burada şöyle bir şey vardır. İşte hastalıkta kullanabilmek adına biriktirdim. İşte hastalık var, sağlık var, kötü gün param. Kötü gün parası olarak yana koyduğunuz, kenara koyduğunuz her şey maalesef kötü gün parası olur. Yani kötü şeyleri harcamak zorunda kalırsınız. O yüzden niyetler, dilekler de çok önemlidir. İnançlar çok 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 önemlidir. Zaten genel durumumuz bu. Hayatta buradaki görmeye, anlamaya çalıştığımız alan da bu zaten. Bu noktada lütfen bakın niyetleriniz neler? Kötü gün parası diye koyduğunuz şeyler var mı? Bunları yapmayın. Güzel şeyleri niyet ederek para biriktirin. Bazılarınız dediğim gibi hastane vesaire gibi durumlar için borçlanmaya geliyor olabilir. Çünkü bunun altında da bu tarz inançlar ya da bu niyetler olduğu için olabilir. Ama çoğunlukla daha çok o sevilmeme durumu, sevgiyi hissetme durumu, kendindeki o boşluğu doldurma durumundan kaynaklı diyebiliriz. Üçüncü bir durum olarak da şunu da söyleyebilirim. Başkalarının sizi sevmesi adına da harcamalar yapıyor olabilirsiniz. İşte etrafınızdaki insanlara çok fazla verecekseniz bu durumda sizi etkiliyor olabilir. Hemen toparlarsam aslında baktığımızda en net altta sevgi duygusu var. Sevgi ve sevgiyi hissetme duyguları var diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Hayatınıza nasıl yansıyor ödemeleriniz? Ödemeleriniz, borçlarınız vesaire gibi durumlar. Sevgi, gerçek sevgi, Joker, suçluluk duygusu ve kabile kartı. Bazılarınız için atasal bir durum da olabilir. Bu köklerden gelen bir şey olabilir ve ailenizde hep bu tarz şeyler yaşayan kişiler olabilir. Böyle kişileri görmüş olabilirsiniz. Hayatınıza nasıl yansıyor dediğimizde şimdi yeni başlangıçlar yapmakla ilgili sıkıntılar yaratıyor olabilir. Kendinizi ciddi şekilde suçluluk duygusu içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Sevgi ve başlangıçlar, yeni adım atma, kendinizi özgür hissetme konularında çok sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle şimdi burada evet aşk kartı geldi ama burada gerçek aşk, gerçek sevgiden bahseder bize. Genel olarak burayı sevgi olarak alın lütfen. Kendinizi burada özgür hissetmediğiniz, daha çok böyle kendinizi suçlu hissettiğiniz, hem ailenize hem de çevrenize karşı suçlu hissettiğiniz bir durumun ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Bununla beraber kişi kendine şunu diyor olabilir. Bak işte gördün mü? Sen sevilmeye layık biri değilsin ki. Sen sevgiyi hak etmiyorsun ki. Çünkü ne? Senin borçların var, senin ödemelerin var, zorlandığın bir süreçtesin. Ya da başaramadım geliyor tabii onun arkasından. Burada daha çok böyle akrabalarınıza karşı ya da ailenize karşı utanç olabilir, suçluluk duygusu olabilir. Ama en alta baktığımızda bilinçaltınızdaki kendi kendinize şunu kanıtlıyorsunuz. Bak işte sen sevilmeye değer biri değilsin ki. Kendinizi özgür hissedemiyorsunuz. Devam edelim. Şimdi bu ödemeleriniz ya da para kullanımınızla ilgili başka insanlara bu durumu nasıl yansıtıyorsunuz? Yani harcama yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Nasıl gösteriyorsunuz? Ya da yaptığınız harcamalarla ilgili yalanlar söylüyor musunuz? Başarı, yeni yön, kupası, yokluğu ya da özleme şekillerine erişmek. Şimdi çevrenizdeki insanlara çok fazla bunu yansıtmamaya çalışıyor olabilirsiniz. Burada daha çok şunu söyleyebilirim. Hep bir yeni başlama enerjisi olabilir sizde. Yani işte bak ben adım attım. Yeni bir işe başladım. Yeni bir düzen kurabilmek için bunu yaptım
gibi gibi hep bir yeniden başlama enerjisi yansıtıyor olabilirsiniz etrafınızdaki kişilere. Daha çok böyle evet başarı için adımlar atıyorum, işte hayatım için güzel bir adım atmaya çalışıyorum gibi bir yansıtma yapıyor olabilirsiniz. Daha çok böyle ilk etapta insanlara bunu ya da çok fazla ödeme ya da çok harcama konusunda kendi başarınız için bunu yaptığınıza dair bir yansıtma gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Daha çok böyle alttaki şeyleri kapatıyor olabilirsiniz. Birçoğunuz da bu ödemeleri ya da para harcama durumlarını çok da böyle dıştaki insanlara açıkça söylemiyor olabilir. Burada birazcık yalan durumları olabilir. Yani belki illa herkese hesap vermek zorunda değilsiniz. Ama çevrenizdeki insanlara bunu yansıtmamak adına çok özel bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Aileden ya da çevreden borç alma durumunuz var mı? Bu durumlar nasıl mı bakalım? Üçüncü kişi masumiyet, tasa ve değnek ikilisi. Açıkçası sizin başka insanlardan para almayla ilgili çok zor durumda kaldığınızda bu tarz durumlara giriyor olabilirsiniz. Çünkü çok ciddi şekilde duyulmasıyla ilgili korkularınız olabilir. Yani güçlü bir karakter olabilirsiniz ve işte bu konularda başarısız olduğunuzu duymalarını istemiyor olabilirsiniz. Bunu başarısızlık olarak görüyor olabilirsiniz. Ama yani şöyle söyleyebilirim. Daha çok böyle yardım alıyorsanız bir banka olabilir bu. Çünkü değnek ikilisi geldiği için değnek ikilisi biraz soğuk bir enerjidir. Kalpten bir ilişkin içerisinde olmamaktan bahseder bize genel manada. Tabii ki ikilemlerden de bahseder ama burada daha çok üçüncü kişi de geldiği için bakın birazcık banka ya da böyle bir resmi bir durum da var. Şimdi burada daha çok bankalara ya da işte bu tarz kurumlara işte kredi kartı vesaire gibi olabilir. Yine bankayla beraber zaten ama bankanın ürünü ama burada genel olarak yani kurumsal taraflara destek için başvurduğunuzu ya da buradan destek aldığınızı söyleyebiliriz. Daha çok öyle aile ya da çevreyle ilgili bu konulara çok sıcak bakmadığınızı söyleyebiliriz. Bu da çünkü bize birçok şeyi açabilir bu durum. Örneğin ailenizden destek isteyemiyorsanız orada yardım almayla ilgili bazı sorunlar olabilir altyapıda. Bu yüzden burayı da görmekte fayda var. Ya da bazılarınız için güven problemi olabilir. Çevrenizdeki insanlara güvenmiyor olabilirsiniz gibi gibi. Şimdi buradaki her soru aslında hepiniz için benim aktardığımın dışında da birçok şeyi sizde ortaya çıkaracak. Örneğin ben burayı bu şekilde aktardım. Enerji böyle geldi ama siz çok daha farklı bir yorum tabii ki buraya yapabilirsiniz. Kendi durumunuza göre. Şimdi altta yatan asıl sebepler neler? Buna bakalım. Zihin, sonuç, karar, salıverme, kupa dörtlüsü. Şimdi kupa dörtlüsüne baktığımızda karamsarlıktır. Karamsar enerjilerde kalmaktan bahseder bize kupa dörtlüsü. Kırgınlıktır, kızgınlıktır, bezginliktir. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Çok fazla bilinçaltı kodlamanız olabilir para konusunda. Parayla ilgili yani şimdi burada nasıl söyleyelim? Şimdi sonuç karar kartı da olduğu için sanki birçok şeyin kapısını açacak olan şey para ya da genel olarak harcamalar olabilir. Ve burada örnek olarak bazılarınız işte borçlarını ödediğinde farklı sorumlulukların altına girecek olabilir. Ya da bazılarınız işte ödemeler bittikten sonra maddi durumu toparladıktan sonra evlilik, işte aileye destek olmak gibi gibi bir sürü şeyin içerisine girecek olabilir. Bu tarz bir durumun içerisinde olmamak adına bu yapılıyor olabilir. Zihin kartı ve salıverme kartı. Şimdi burada birazcık çok fazla böyle şeye takılıyor olabilirsiniz çevrenin etkisinde. Şimdi nedir? Bilinçaltı kodlamalarımız işte para kötüdür. Para gelirse aile yuva gider. İşte para bütün kötülüklerin anasıdır bilmem ne. Böyle bir sürü negatif şeyler söylenir. Ama burada en çok hissettiğim salıverme kartıyla beraber paranın size gelmesiyle ilgili kendinizi paraya layık görmüyor olabilirsiniz. Yani ben kimim ki o evde oturayım? Ben kimim ki o işte evi alayım? Ben kimim ki o arabaya sahip olayım?
gibi bazı inançlarınız olabilir. O yüzden de çok böyle genel olarak böyle para kazanma, paranızın da gelmesi ve rahat, huzurlu bir hayat yaşamaya kendinizi layık görmüyor olabilirsiniz. Çünkü Kupa dörtlüsü der ki veriyorum sana. Bak sana veriyorum ben. Sen görmüyorsun. Çünkü görmek istememe durumu, kendini kapatma durumu, daha çok alma ile ilgili diyebiliriz burayı biraz da. Para alma ya da genel olarak alma enerjisine kendinizi kapatmış olabilirsiniz. Buraya çok çok dikkat etmekte fayda var. Kendinizi en güzel şeylere layık görmeniz ve alma enerjisine geçmeniz çok çok önemli. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Yeni yeni böyle paylaşımlar yapmaya başladım. Açıklamalar kısmından ki davetten gruba dahil olabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Burada yani bu grup içerisinde his yüklemelerini YouTube üzerinden açılımlarda bazen yapıyordum ama artık burada yapmıyorum. Özellikle şifayı isteyen arkadaşlarım için, şifayı almak isteyenlere verebilmek adına bu grubun içerisinde his yüklemeleri yapılıyor. Bu tarz inançlarınız, her konuyla ilgili inanç için çalışma yapıyoruz. Dilerseniz oradan gruba ücretsiz dahil olarak buradaki şifa çalışmalarına, küçük küçük şifa lambalara, şifa enerjilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kendinizi sevilmeye layık görmediğinizde hiçbir şey gelenleri bile görememe enerjisine geçiyorsunuz. Burada birazcık da sistem size parayı getirse de, güzellikleri getirse de ki birçoğunuz şunu da diyor. Ya ben çok kazanıyorum ama geldiği gibi gidiyor gibi. Bu tarz ürünler için de geçerli diyebiliriz. Şimdi ya bu konuda ne yaparsanız, hangi adımları atarsanız artık daha rahat bir enerjiye doğru geçersiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. İlahi dişil geldi ve tılsım dokuzlusu. Sürekli takip eden arkadaşlarım bilir benim için tılsım dokuzlusu imparatorca enerjisidir. Bolluk bereketin olduğu bir karakterden bahseder. Kadın erkek olarak buraya almayın ama sadece ilahi dişille ilgili farklı bir durum söyleyeceğim. Şimdi öncelikle dişil enerjiye baktığımızda dişil enerji bizim yaratım gücümüzdür. Yeniliklerdir, üretmektir. Şimdi bu alanla ilgili sorunlarınız varsa, anneyle sorunlarınız varsa ya da dişil enerjilerle ilgili sorunlarınız varsa, negatif inançlarınız varsa sizde paranın gelmesi biraz sıkıntılı olur. Yani zor olur öyle söyleyelim. O yüzden öncelikle dişil enerjiyle ilgili, kadın olun erkek olun dişil enerjilerle ilgili genel bir durumunuza bakın. Kendiniz kadınsanız kendi dişil enerjiniz hangi durumda buna bakın. Erkek olun arkadaşlarım da daha çok böyle çevresindeki ya da kadın erkek fark etmiyor. Çevrenizdeki dişil enerjilerle, kadınlarla diyelim daha çok. Anlaşma durumunuz nasıl? Hayatınızdaki dişil enerjilerle nasıl anlaşabiliyorsunuz? Bunlara bakmanızda fayda var. Çünkü buradaki enerji daha çok dişil enerjiden kaynaklı diyebiliriz. Tılsım dokuzusu, içe dönüş ve hayal kırıklığı. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarını bırakmanız gerekiyor. Bakın içe dönüş kartını aslında o kadar net gösterir ki. Şu resmi bilmiyorum net görebiliyor musunuz ama arkadaki bu korku filminden çıkmış gibi silüetleri görebilirsiniz. Burada artık çevrenin, toplumun, geçmiş yaşamların ya da kendinizin o negatif şekilde söylediği şeyleri kendiniz kapatmanız gerekiyor. Kendi iç dünyanıza dönmeniz gerekiyor ve bolluğun, bereketin herkes için geçerli olduğunu, herkese eşit şekilde verildiğini, önemli olan alabilme enerjisinde olmamız gerektiğini, dönmemiz gerektiği ya da bolluğu, bereketi, parayı, aşkı, huzuru, her şeye layık olduğumuzu tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çevresel faktörlerimiz çok fazla ama ben burayı daha çok bazılarınız için kendi o içinizdeki o negatif taraf konuşan, fazlasıyla konuşan, işte vesvese yaratan ya da işte ödemeler arttıkça ya da harcama yaptığınızda işte nasıl yapacaksın diyerek sizi daha çok negatife doğru çeken, frekansınızı düşüren konuşmalarınız olabilir. Bunları durdurun lütfen. Bunun yanı sıra daha çok böyle geçmişten gelen bazı inançlar diyebiliriz. Daha çok atasal bir durum var gibi diyebiliriz. Özellikle ailesinde, atalarında iflas etmiş, sürekli borçlarla mücadele eden kişiler varsa dikkat edin. Bir soruşturun bakalım böyle durumlar yaşayanlar var mı? Onlarla ilgili bir bağ kesme çalışması ya da şifa çalışması yapmanızda fayda olabilir. Hayal kırıklıkları yani burada birçoğunuz kendinize başarılı, güçlü çevrenizdeki insanların saygısını hak eden biri ya da saygısını gören, dışarıdaki insanların saygısını kazanmış biri. Evet,
Zor cümle bu. Olarak sizin için bu inanç çok önemliyse dışarıdaki insanlara karşı başarısız olmamalıyım durumuyla, o başarısızlık korkusuyla beraber daha çok negatif tarafa doğru geçiyor olabilirsiniz. Umarım burayı anlatabildim. O yüzden buradaki o geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları varsa onları iptal edin, kabul edin, alacağınız dersleri alın, kapatın. Ya da hayal kırıklığına uğratır mıyım korkusuyla da negatif enerjileri hayatınıza çekmeyin. Şimdi burada şey çok önemli. Genel olarak örneğin bu açılımı dinliyorsunuz ya. Bu açılımı zaten çok net şunu biliyorum yani. Diğer açılımlar gibi yüksek sayıda izlenme olmayacak. Buraya çok az sayıda kodlamayalım böyle ama daha net bilgi almak isteyen, daha çok alanla şifalanmayı isteyen kişilerin geldiğini biliyorum. O yüzden şimdi diğer açılımlarda biraz daha kısa konuşmaya çalışıyorum ama yani burada şöyle söyleyeyim. Bir kağıt kalem alın en başta bu açılımı dinledikten sonra. Yazın. İşte borçlanmalarınızı yazın ya da borçlanmanıza sebep olan durumları yazın. İşte örnek veriyorum evdeki ihtiyaçlar bitmiyor diyelim. Yazın. Kendinizde mi harcama yapıyorsunuz? İşte çocuğunuz varsa çocuğunuz ama en çok neye harcamalar yapıyorsunuz? Hayatınızdaki giderler neler? Gelirler neler? Bunlara bakın. Buradaki dengesizlikleri değerlendirin. Bunun dışında eski bir bankacı olarak şunu söyleyebilirim. En azından zamansız zamana niyet ederek bu açılımı yapıyorum ama genel manada da krediler evet zor süreçlerde başkalarına gitmektense ki burada da farklı bir inanç var tabii. Daha iyi gelebilir. Çoğu zaman da iyi de olabilir. Bakın burayı kötü olarak söylemiyorum ama çok güzel hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Özellikle bir tarafı kapatabilmek adına farklı bir kredi kullanmak ya da herhangi böyle bir kullanım gerçekleştirme durumuna giriyorsanız emin olun bir şey kapatmak adına başladığınız o yol daha da artarak devam eder. O yüzden ödemenizi yapabileceğinizin üstünde aylık ödemeler çıkabilecek durumların altına girmeyin. Yaparıma girmeyin. Daha da çıkmazın içerisine girebilirsiniz. Her şeyi her an, her zaman düzeltebilirsiniz. Ama şimdi o bilinçli olmadığınızda ters gitmeye başladıkça negatif korkular tabii ki daha çok devreye girdiği için negatife doğru daha da çok çekilirsiniz. Daha akıllıca hareketler etmeye çalışın ve birçok kişi için de şunu söyleyeyim. Pasif gelir üzerine odaklanmanızda fayda var. Farklı ne yapabilirim? Her zaman çok kolay olmayabilir ama emin olun istediğiniz şeyi, yapmak istediğiniz şeyi bulduğunuzda hem sizi mutlu edecek şeyi hem de para kazanabileceğiniz alanı belirlediğinizde çok daha güzel kapılar açılabilir. Bunları söyleyebilirim. Sayı sekanslerinden faydalanabilirsiniz. Borçlarınızı bir kağıda yazıp işte o değerlendirme kağıdına diyelim yazdığınız o kağıdı değerlendirmeyi yaptıktan sonra mesela diyelim ki çok harcama yaptığınız alan çocuklarınız ya da çevreniz işte şu bu kendiniz dışında olan bir harcamaysa bu bakın çocuğu da ayırdım sizden. Bir anne olarak söylüyorum bunu böyle olması gerekiyor çünkü kendiniz dışında ki kişilere daha çok para harcıyorsanız eğer orada sizin paraya kendinizi layık görmeme durumunuz vardır. Öncelikle burayı şifalandırmak adına adımlar atın. Ödemelerle ilgili yazdığınız kağıdı daha yakın. Kağıt yanarken de deyin ki tüm borçlarım buradaki kağıt gibi yanıp kül oldu, gitti, yok oldu. Ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum diyebilirsiniz. Bilinçaltımın mükemmel gücü ödemelerimi nasıl yapacağımı bana gösteriyor. Bunun için ona minnettarım diyebilirsiniz. Bilinçaltından da faydalanabiliriz. Çalışmalar yapabilirsiniz. Kök inanç çalışmaları yapabilirsiniz. Altta hangi sebepler var? Birçok insan parasal konularla ilgili yapılan çalışmalarda çok garip sonuçlarla karşılaşabiliyor. Örneğin bir kişinin hayatına işte ben para istiyorum, ödemelerimi yapmak istiyorum derken KSS yaptığınızda ödemelerini yapmak istemediği, borç içerisinde kalmak istediği, parayı hayatına çekmek istemediği gibi inançlar çıkıyor. Ve bunların altına baktığımızda da birçok şey olabiliyor. İşte borç altına kalmak istiyor çünkü aileden destek alıyorsa oradan ilgi alaka görüyor. Örneğin ikincil kazanç dediğimiz durum. Ya da işte çok paranın hayatına gelirse aileleri dağıttığına dair bir inancı olan bir kişiye çok para gelmiyor. Çünkü diyor ki bilinçaltı ya sana şimdi çok para getirirsem ben senin ailen dağılır. Şimdi ailen dağılmasını ister misin? Hayır. Tamam o zaman para gelmiyor. Bu tarz inançlar olabilir.
O yüzden bu tarz konulara bakarken işte ya kim istemez parayı demeyin. Emin olun altta çok farklı durumlar olabiliyor. Çok konuştum biliyorum ama bakın her şey inançlarımızla alakalı. Evet sınavlarımız olur. İnancımız çok yüksektir. Parayı kendimize layık görebiliriz. Görüyor olabiliriz. Parayla ilgili negatif şeylerimiz yoktur. O zaman da şöyle bir durum var. Evet bu inançlarını düzelttin, şifalandırdın ya da çalışma yapmış olabiliriz. Bu tarz olaylarla sınanabileceğimiz şeyler çıkar. Dersimizi aldık mı almadık mı? Ya da bu alanda iyi miyiz değil miyiz? Hayat boyu sınavlarımız devam edecek. İster işinizde harika olun, ister kişisel gelişimde harika olun, ister şifacılıkta çok iyi enerjileriniz olsun, çok güzel çalışmalar yapıyor olun, kendinizle ilgili birçok şeyi halletmiş olun. Hiç fark etmiyor. Her zaman her türlü olayla sınanmaya açız. Bu bazen söylediğimiz bir sözün karşılığında gör bak bu o mudur? Bazen karmalardır ki zaten aslında birinci söylediğimde karmaya da giriyordu diyebiliriz. Karma oluşturuyoruz. Ya da bir konuda çok çalışırız şifalandırabilmek adına tekrar aynı şeyle sınanırız ki gör bak bakalım şifalanmış mısını deneyimleriz. Bazılarımız der ki evet şifalanmışım güzel çıkarız. Bazılarımız ya şifalanmışım ama bak şu alanda da birazcık canım acıdı demek ki burada da bir şey kalmış diyerek o alanı da görmemiz sağlanır. O yüzden çok 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 önemli. Çok uzattım. Özür dilerim. Göremediğiniz ne kendinizle ilgili? Sıkışmış, kayıp, sessizlik ve kılıç beşlisi. Kendi kendinize savaşıyorsunuz. Çok net. Kılıç beşlisi kendi kendine savaşmaktan, kazananı olmayan bir savaştan bahseder bize. Biraz sakin kalmanız gerekiyor. Çok fazla düşünce, özellikle bu videoyu açıyorsanız ödemelerinizin olma ihtimali çok 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 yüksek. Burada birazcık bu ödemelerle ilgili çok korku ya da stres altında olabilirsiniz. Çok fazla nasıl olacak, ne yapacağım ya da neden böyle oldu gibilerinden. Yani negatif ses çekebilecek herhangi bir konuşma içerisinde sürekli kalıyor olabilirsiniz kendi kendinize. Biraz sakinleşmeniz gerekiyor. Biraz böyle dinginleşmeniz gerekiyor ve sağlıklı şekilde evet ne yapacağım sorusunu sormanız gerekiyor diyebilirim. Negatif şeyleri susturmanız gerekiyor. Bu aralar çok fazla buna maruz kalmış olabilirsiniz. Kayıp ve sıkışmış kartı. Şimdi burada evet maddi manevi kayıplardan bahseder. Yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması. Bakın burada da aslında her kayıp, her bitişin çok güzel kapılar açacağını biliyoruz. Her zaman da bunu söylüyoruz. Burada da aynı şekilde maddi ve manevi kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Ama emin olun burada görmeniz gereken şey gördüğünüz takdirde, şifalandırdığınız takdirde çok güzel kapıların size açıldığını göreceksiniz. Kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz. Neden böyle hissediyorsunuz? Şu an kendinize şunu yapın. Gözlerinizi kapatıp düşünün. Şu anki durumunuz ki bazı arkadaşlarım borcu olmadan da dinliyor olabilir. Umarım öyledir. Genel olarak görebilmek adına bazı şeyleri. Şimdi borcu olmayan arkadaşlarım çok büyük bir borca sahip olduğunuzu düşünün. Ya da şu anki durumunuzun içerisinden çıkamıyorsunuz. Düşünün ne hissediyorsunuz? O hissi bulun. Size ne hissettiriyor? Korku mu hissettiriyor? Ya da orada hangi cümleler geliyor? Ben aileme ne diyeceğim mi? İşte aileme nasıl bakacağım mı? Ya da nasıl söyleyelim? İşte gelirlerimi arttırmam gerekiyor mu? Oradaki çıkan duygulara bakın. İşte korku mu? Kendine güvensizlik mi? Bunların üzerine çalışmanız gerektiğini gösterebilmek adına bunlar geliyor zaten hayatınıza bu durumlar. O yüzden o alanları şifalandırmak çok büyük katkılar sağlayacak. En başta ama yapabileceğimiz en basit şeylerden biri konuştuklarınıza dikkat etmek, olumsuz konuşmamak, hatta ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum demek. Borç kelimesini de kullanmamakta fayda olabilir. Ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum demek çok çok önemli. Bir şey alıp verirken suçluluk duymamanız çok önemli. Verdikçe çoğalıyor enerjisine geçmeniz gerekiyor. Birine bir şey verdiğinizde katlanarak bana gelecek zaten demeniz gerekiyor. Bunu dillendirmeniz ve bununla ilgili inanç çalışmaları yapmanız gerekiyor. Ve en basiti dediğim gibi sayı sekansından faydalanabiliriz. Deriz ki ben para mıknatıslıyım. 318 798 318 798 318 798. Ben genellikle 3 kez söylemeyi tercih ediyorum. 369 olabilir ya da istediğiniz kadar aslında bir sayı yok söylemekle ilgili ama ben 369'un enerjisine çok inandığım için genellikle 3 olarak söylüyorum. Ama sizin içinizden hangisi geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sayı sınırlaması yok.
Şimdi şaman kartlarının da mesajını almak istedim. Bize neler söyler bu konuyla ilgili. Gökyüzünün kalbi geldi. Ters geldiği için bize şifa mesajını veriyor ve diyor ki her şeyden ve herkesten kendinizi sorumlu hissediyor olabilirsiniz. Belki de her şeyi tek başınıza yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu düşünce sizi evrenin doğal düzenine olan güveninizi kaybettiğiniz karanlık bir çukura götürür. Her şeye karşı sorumlu olduğunuz düşüncesinden sıyrılın ve bunu kendinizin inşa ettiği sahte bir hapishane olduğunu kabul edin. Kapıyı açabilir ve anında kendinizi serbest bırakabilirsiniz. Birçok şey için bize gelmiş olabilir bu durumlar. Bazılarımız her şeyi kendi halletmek zorunda olduğuna karşı bir inancı vardır. Destek almak, hatta almak dedik ya, almayla ilgili sorunları olabilir. Belki bu deneyimle beraber işte aileden bir destek istemek, çevreden bir destek istemek ya da bu inançları değiştirebilmek adına adımlar atmak adına size gelmiş olabilir. Çaresizim diyorsanız çaresizlik diye bir şey yok. Her şeyi şu an itibariyle değiştirip dönüştürebilecek enerjilere sahipsiniz. Para sizin hakkınız. Bol bol paralar sizin hakkınız. Siz harcadıkça paralar katlanarak size geliyor. Hayatınız kolaylıkla güzel şeyleri çekerek geçiyor, öyle diyelim. Bilinçaltımın mükemmel gücü bana parayı akıtıyor. Mükemmel güç bana ödemelerimi nasıl kolaylıkla yapacağımı gösteriyor. Bunun için ona minnettarım diyebilirsiniz. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Umarım şifa olacak. Az da olsa böyle bir küçük bilgilendirme yapabildiğim bir açılım olmuştur. Burada birazcık karamsarlık var ama en büyük engelin de kendiniz olduğu ortaya zaten çıktı. O yüzden lütfen kendinize odaklanın. Birçok çalışma yapabilirsiniz. Negatif düşündüğünüz her şeyi, korkularınızı yazın bir kağıda. Yakın gitsin. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.